Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konum arkadaşlar 180 kuralı nedir? Size bu konuyu en basit haliyle anlatmaya çalışacağım. Ve bu sayede oyuncu geliştirmeyi kendiniz de rahatlıkla yapabileceksiniz. Özellikle oyuna yeni başlayan arkadaşlar ve oyuncu geliştirme konusunda fazla bilgisi olmayan arkadaşlar için güzel bir video olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Uzun bir sürede de video atamadım, yaklaşık 20 gündür. Hasta oldum. İş yoğunluğu da biraz fazlaydı. Bundan sebep video atamadım. Şimdi arkadaşlar konumuza başlayalım. Öncelikle arkadaşlar 180 kuralı nedir? Size kısaca bundan bahsedeyim. Arkadaşlar 180 kuralı bir oyuncunun antrenmanla maksimum güce ulaşabileceği sınırdır. Yani oyuncu antrenman yaptırılarak maksimum 180 gücüne ulaşır. Peki bu nasıl oluyor arkadaşlar? Şimdi şöyle size örnekler üzerinden anlatayım. Oyuncuda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi savunma, hücum ve fiziksel olmak üzere toplam 3 tane bölüm var. Bu her bölümde 5'er tane beceri var. Toplam 15 beceri var. Şimdi bu 15 becerinin her birinin 180 olduğunu kabul edersek toplam 2700 beceriye denk geliyor arkadaşlar. Yani bu ne demektir? Oyuncuya antrenman yaptırarak 2700 beceri aldırabilirsiniz. Bunun haricinde oyuncu antrenmanla daha beceri alamaz arkadaşlar. Şimdi 180 kuralı ile oyuncu nasıl geliştirilir arkadaşlar? Size bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu oyuncu üzerinden örnek vererek anlatacağım size arkadaşlar. İlk olarak yapmamız gereken arkadaşlar oyuncumuzu görmüş olduğunuz gibi 1-2 sezon öncesinden alıp hangi mevkiye ihtiyacınız varsa bu oyuncunun ilk önce gri becerilerini arkadaşlar bir seviyesine düşürmeniz lazım. Mesela ben bu oyuncuyu geçen sezon almıştım. 18 yaşında, daha doğrusu geçen sezonun sonunda almıştım 18 yaşında. Ve şimdi şu an 19 yaşında. 21 yaşına kadar arkadaşlar oyuncuyu basabilirsiniz. Ve yeni sezonda bu oyuncunun görmüş olduğunuz gibi gri olan becerileri eksilere düşmüş olacak. Bununla beraber bu oyuncunun aktif olarak kullandığı beyaz olan becerileri de 250-300 seviyelerine arkadaşlar rahatlıkla çıkmış olacak. Şimdi oyuncuyu yaparken arkadaşlar öncelikle hangi özelliklerinin gelişmesini istiyorsanız daha çok ilk olarak bu antrenmanlara yoğunluk vermeniz lazım. Örnek verecek olursak bu bir AML oyuncusu. Yani kanat oyuncusu. Şimdi ben bu oyuncudan ne isterim? Top sürmesi, orta yapması, hızı, şutu, pas vermesi ve yaratıcılığı arkadaşlar. İlk olarak benim bu oyuncudan isteyeceklerim bunlar. Diyelim ki ilk önce ben bu oyuncunun top sürmesini geliştirmek istiyorum arkadaşlar. Yani 300 seviyelerine çıkartmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Antrenman kısmına girdiğimiz zaman arkadaşlar buradaki hücum, savunma, topa sahip olma, fiziksel ve zihinsel bölümleri var. Buralarda top sürmeyle alakalı arkadaşlar antrenmanları önünüze alın. Burada görmüş olduğunuz gibi. Şimdi teke tek bitiricilikte ne var? Sezgi, top çalma, top sürme, bitiricilik, açılma. Yani toplamda arkadaşlar burada 5 beceri var. Bu 5 becerinin 2 tanesi yani sezgi ve açılma kaleci için olduğundan dolayı arkadaşlar bu ikisini saymıyoruz. Geriye kalıyor 3 beceri. Bu oyuncunun işine yarayan top çalma, top sürme ve bitiricilik özellikleri var. Ama top çalma gri beceri olduğu için arkadaşlar bu antrenmanımızı erteleyeceğiz. İlk olarak yapmamız gereken beyaz beceriler olan antrenmanlardır. Daha sonrasında arkadaşlar ne yapmışız? Slalom top sürme. Bunda ne var? Top sürme, hız, pas verme ve kondisyon.
Arkadaşlar bu bizim işimize yarıyor mu? Şu an için yarıyor. Daha sonra ne var arkadaşlar? Temas oyunu. Temas oyununda ne var? Güç, agresiflik, top sürme, cesaret, markaj. Bizim burada arkadaşlar beyaz olan becerimiz sadece top sürme var. Diğer geriye kalan beceriler gri olduğu için arkadaşlar bu antrenmanımızı da erteliyoruz. Daha sonrasına. Daha sonra arkadaşlar ne var? İlk temas oyunu. İlk temas oyununda ne var? Taç atışı, top sürme, pas verme, kondisyon. Arkadaşlar bunlar bizim işimize yarayan özellikler. Taç atışı kaleci için olduğundan dolayı bu antrenmanı çıkarıyoruz. Top sürme, pas verme, kondisyon. Bu oyuncumuzda beyaz olan beceriler olduğu için bu antrenmana da öncelik verebiliyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar top kontrolü. Top kontrolünde konsantrasyon, top sürme, kafa vuruşu, yaratıcılık. Konsantrasyon kaleci için, kafa vuruşu da AML oyuncusunda aktif olmadığından dolayı bu antrenmanımızı da bir sonrakine erteliyoruz arkadaşlar. Elimizde en son kalan depar atma. Depar atmada arkadaşlar top sürme, hız, kondisyon var. Bir de açılma. Açılmada kaleci için olduğundan dolayı bunu saymıyoruz. Toplam 3 becerimiz kalıyor geriye. Bizim arkadaşlar top sürmeyi geliştirmek için ilk olarak yaptıracağımız 3 antrenman slalom, ilk temas oyunu, depar atma. Peki arkadaşlar bunu neye göre yaptıracağız? Şimdi size bunu anlatayım. Belli bir sıralaması var mı derseniz. Belli bir sıralaması var arkadaşlar bunun. Nasıl? Mesela slalom top sürmeye gelelim arkadaşlar. Örnek vererek anlatayım size. Slalom top sürmede top sürme, hız, pas verme, kondisyon. Toplam 4 beceri var. 4 becerinin hepsi de oyuncumuza yarayan beyaz özellikler arkadaşlar. Şimdi bu özelliklerin her birini 180 olduğunu kabul ettiğimiz zaman arkadaşlar 180 çarpı 4 720 yapar. Yani bu antrenmanla sadece slalom top sürme antrenmanıyla bu oyuncuya 720 beceri aldırabiliyoruz. Bu 4 beceri olan antrenman için geçerli arkadaşlar. Daha sonra elimizde ne var? İlk temas oyunu. İlk temas oyununda ne var arkadaşlar? Taç atışı, top sürme, pas verme, kondisyon. Taç atışı kaleci için. Bunu çıkarttığımız zaman geriye top sürme, pas verme ve kondisyon kalıyor. Bu da 3 beceri arkadaşlar. 3 beceriyi de 180 olarak düşündüğümüzde her birinin 540 beceri yapıyor arkadaşlar. Bu antrenmanla da oyuncuya 540 beceri aldırabiliriz. Bunun dışında daha almayacaktır. Bir diğer antrenmanımız depar atma. Depar atmada da arkadaşlar açılma, top sürme, hız ve kondisyon becerileri var. Burada da açılma kaleci için olduğundan bunu da saymıyoruz ve top sürme, hız ve kondisyon antrenmanları kalıyor bize. Bu da yine 3 beceri olduğundan dolayı 180 çarpı 3 arkadaşlar 540 beceri yapar. Bu antrenmanla da toplam 540 beceri aldırabiliriz. Peki arkadaşlar bunun ilk olarak hangisinden başlamamız lazım? Mantık burada başlıyor arkadaşlar. Oyuncu yapmanın mantığı burada başlıyor işte. Şimdi depar atmada da arkadaşlar ne var? Top sürme, hız, kondisyon. İlk temas oyunumuzda ne vardı? Top sürme, pas verme kondisyon var. Birinde hız var, birinde pas verme var arkadaşlar. İlk olarak arkadaşlar bizim buna başlayacağımız antrenman depar atma da olabilir, ilk temas da olabilir. O size kalmış bir şey. Ama ben ilk olarak bunda depar atmayı tercih ederim. Neden derseniz arkadaşlar. Çünkü kondisyon ve hızının da bir taraftan gelişmesi lazım. Çünkü bir diğer nedeni pas verme arkadaşlar. Bu ilk temasta görmüş olduğunuz pas verme antrenmanı aynı zamanda slalom top sürmede de var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu defa ne yapacak? Pas vermesi şişeceği için bu antrenmanı yaptırdığımız zaman slalom top sürmeden 720 beceri yerine atıyorum 600 beceri almış olacak oyuncu. Yani bu da top sürmesinin biraz daha düşük kalmasına neden olacak. Burada ilk başlayacağımız antrenman arkadaşlar
depar atma. Şimdi depar atma antrenmanını yaptırdığımızı varsayalım arkadaşlar. Top sürme, hız ve kondisyon. Buradan fiziksel arkadaşlar geliyorsunuz. 6 kutunun, slotun tamamını depar atmayla dolduruyoruz arkadaşlar. Bu antrenmanımızı oyuncumuzun 3 becerisinin toplamı, yani kondisyon, hız ve top sürme becerilerinin toplamı 540 sınırına ulaşana kadar arkadaşlar bu antrenmanı yaptırabilirsiniz. Atıyorum, kondisyonu 150 olur, hızı 180 olur, top sürmesi 150 olur. Yani bu üçünün toplamı 540 olana kadar yaptırırsanız arkadaşlar yeşiliniz israf olmamış olur. Boşa gitmemiş olur ve oyuncu 180 kuralına göre gelişir. Bu antrenmandan sonra arkadaşlar, bu antrenmanla işimiz bitti. Bundan sonra geçeceğimiz bir diğer antrenman ne demiştik arkadaşlar? İlk temas oyunu. Top sürme, pas verme ve kondisyon. Buradan da bu defa arkadaşlar ilk temas oyunu antrenmanımızı bu şekilde yine 6 kutuyu, yani 6 slotu dolduruyoruz. Oyuncumuza antrenman yaptırmaya devam ediyoruz. Şimdi bu oyuncumuz ne almıştı? İlk antrenmanda hız, kondisyon ve top sürme almıştı arkadaşlar. Şimdiki alacağı antrenman hız, pas verme, top sürme. Bu defa kondisyon yok, pas verme var. Şimdi pas verme düşükte kaldığı için, yani 47'de kaldığı için top sürme ve hız artmaya devam edecek arkadaşlar. Aynı zamanda pas da artmaya devam etmiş olacak. Şimdi ne demiştim? Hızı 180 olduğunu kabul edin. Top sürmesinin 150 olduğunu kabul edin. Hızı da pas vermesi de 47'de. Bunların arkadaşlar üçünü toplayın. 540 sınırına daha varsa bu antrenmana devam edebilirsiniz. Şimdi bu antrenmanımızı da bitirdikten sonra arkadaşlar diğer antrenmanımıza geçeceğiz. Bu da ne demiştim? Slalom top sürme. Şimdi slalom top sürmede arkadaşlar ne vardı? Kondisyon, hız, pas verme ve top sürme arkadaşlar. Bu antrenmanımızı da yine 6 slotu dolduracak şekilde ayarladıktan sonra geliyoruz oyuncumuzun arkadaşlar becerilerine. Bakıyoruz. Pas verme, top sürme, kondisyon ve hız. Bunların 4'ünü toplayın. 720 beceri olmamışsa arkadaşlar bu antrenmanla devam edebilirsiniz. Dolmuşsa arkadaşlar bu antrenmanı yaptırmıyoruz. Şimdi bundan sonraki geçeceğimiz antrenman arkadaşlar karışık antrenmanlar. Yani ne demiştim? Şimdi hücum bölümünde ne var arkadaşlar? Tek tek bitiricilikte mesela top sürme var. Burada top çalma, top sürme, bitiricilik, sezgi ve açılma kaleci için olduğu için arkadaşlar bu 2 antrenmanı saymıyoruz. Bize kalan 3 antrenman. Yine buradan da bitiricilik ve top çalma düşük olduğundan dolayı arkadaşlar top sürmesi bu oyuncunun yine artacak. Mesela az önce yaptırmış olduğumuz 3 antrenmanda top sürme diyelim ki arkadaşlar 250 seviyelerine ulaştı. Şimdi bitiricilik ve top çalma düşükte kaldığı için arkadaşlar bu yine 540 sınırına kadar, yani 540 beceri alana kadar yine bunun bir beceri alma imkanı doğuyor arkadaşlar. İşte gri becerilerin düşük olmasının nedeni, yani düşük tutmamızın nedeni arkadaşlar burada. 13 olduğu için, bitiricilik 36 olduğu için, top sürme 250 dahi olsa, 300 dahi olsa arkadaşlar bunun 540'a kadar sınırı olduğu için bu 3 antrenmanında toplamı 540 olduğu için bu oyuncunun top sürmesi artmaya devam edecektir arkadaşlar. 350'ye kadar da çıkar, 400'e kadar da çıkar. Gri becerilerinin yani oyuncunun kullanmadığı becerilerinin ne kadar düşük olduğuna bağlı tabi. Arkadaşlar umarım anlatabilmişimdir, anlayabilmişsinizdir. Sade, basit bir şekilde anlatmaya çalıştım.
Videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.